Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle dersimize. Bu hafta sizlerle beraber yazılım geliştirme teknolojileri dersinin ikinci konusu olan işletim sistemleri ve geliştirme ortamları konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlıyoruz. Bunca zaman, bunca yaşanmışlık, bunca ülke, bunca şehir. Soruyorlar bazen bana, sen kimsin diye. Benim kim olduğum önemli değil, ne yapmakta olduğum önemli. Peki ben ne mi yapmaktayım? Ben gezmekteyim. Arkadaşlar geçen hafta ne ödev vermiştik? Ödevi yaptınız mı? Evet. Ne düşünüyorsunuz peki? Evet. Adam bilgisayarı icat ediyor, yapmadıklarını bırakmıyorlar adama. Evet, ülke içerisinde Rus ajanları, Sovyet ajanları var. Bilerek yerleştiriliyor, sızdırsın diye. Neden? Çünkü ülkenin başında kim var? Winston Churchill var. O hiçbir şekilde istihbarat sızdırılmasına yanaşmıyor ama aslında Sovyetlerle aynı taraftalar. Almanları yenmek istiyorlar ama bilgi paylaşımı yok. Kendi içlerine de bu şekilde veri çıkartıyorlar. Alan Turing'in yanına birini yerleştirerek gibi. Peki arkadaşlar nasıl çözüldü Enigma? Yaşasın Hitler. Aynen. Aynen. Sürekli aynı ismi söylemesi ona ilham verdi. Dedi her kelimenin için bunların yazdıkları her mesajda sabit bir şey var. Yaşasın Hitler diyorlar hepsi. O zaman ben buradan yola çıkarak bütün algoritmaları taramak yerine sadece bu kelimeyi tarayayım. İçerisinde olduğundan emin olduğum şeyi tarayayım. Belki bana şifreyi çıkartır diyor ve bu yola çıkışla aslında şifreyi buluyorlar. Aslında burada bize verilmek istenen mesaj ne? Parolalarınızı aynı yapmayın. Yani ben bunu şeyde gördüm. Bir arkadaş mail adresine giremiyor. Hocam işte benim her yerde şifrem aynıydı aslında niye girmiyor bilmiyorum diyor. Ne kadar yanlış aslında. Hani sizin şifreniz her yerde aynı olması demek bir kişi sizin bir şeyinizi bulduğunda her şeyinizi bulabilecek demek. Her şeyini teslim ediyorsunuz yani. Hani kim benim verilerimi ne yapar demeyin. Sizin özel ilgilenen biri olur. Sizin verilerinize ulaşmak ister. Siz erişmesini istemediğiniz şeylere bu şekilde kaptırabilirsiniz. Dikkatli olun derim. Filmin sonunda ne diyor arkadaşlar? Alan Turing'in yaptığı bu gelişmelere biz günümüzde bilgisayar diyoruz. Arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı sırasında anladık Enigma diye bir cihaz var, Almanların cihazı. Onu çözüyorlar. Alan Turing tarafından çözülüyor ve ilk o mekanik bilgisayar icat ediliyor. Yine aynı dönemde arkadaşlar John McClary ve Presper Eckert tarafından yaklaşık 4 yılı süren bir süreç içerisinde, 4 yıllık bir süreç içerisinde elektronik veri işleme kapasitesine sahip ilk bilgisayar olarak ENIAC tasarlanıyor. 167 metrekare gibi bir alana sahip. Ne kadar büyük düşünün. Günümüzdeki evlerin boyutlarını düşünün. 120 metrekare bir ev bile ne kadar büyük diyoruz. 167 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 30 ton ağırlığında. O işte ilk üretilen bizim bildiğimiz anlamdaki elektronik bilgisayar. Arkadaşlar ara verelim mi yoksa blok mu devam edelim? Kestiremiyorum ama 2 saatlik daha dersimiz var. O zaman ara verelim. Örneğin Apple markası bilgisayar dedik. İçerisinde macOS kurulu. Fakat macOS neden bilgisayar aldığımız andan itibaren içerisinde var? Neden bilgisayar ilk yüklenen yazılım ve tam olarak ne işe yarıyor? İşletim sistemi yani operating system arkadaşlar bilgisayar donanımını, yazılım kaynaklarını yöneten ve bilgisayar programları için ortak hizmetler sağlayan bir sistem yazılımıdır. Bakın uygulama yazılımları ayrı, sistem yazılımları ayrı, farklı amaçlı web yazılımları ayrı. Bunlar farklı kategorilerdir. Bunlara şu an girmeyeceğiz. Ama işletim sistemi bilin ki bir sistem yazılımıdır. Bilebilirsiniz. Çoğu zaman bilgisayarda birden fazla program çalışır ve hepsinin CPU'ya, belleğe ve depolamaya erişebiliyor olması gerekir. CPU dediğimiz neydi? İşlemci. Diğer bir adı işlemci olarak bilinen CPU, tüm elektronik sistemler içinde varlığını sürdüren, yüklenen sistem ve programların çalışması için gerekli olan
veri akışı, veri toplama, veri işleme gibi görevleri üstlenen bilgisayarın beyni olarak adlandırılır. Aklınıza gelebilecek her türlü elektronik cihazın içerisinde bir işlemci vardır arkadaşlar. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, cep telefonları, televizyon, saatler, akıllı saatler, basit MP3 çalarlar. Hepsinin içerisinde bir işlemci var. Bazılarında monitör yok. Biz görmüyoruz ne olup bittiğini ama işlemci var arka planda. Bunu nereden biliyoruz? Mesela arkadaşlar şu cihazı biliyor musunuz? Atari. Bu orijinali Nintendo Entertainment System. Biz evlerimizde muhtemelen Çinlilerin yaptığı sonraki sürümleri gördük. Hepimizin küçüklüğünde vardı evlerinde ve nasıl çalışırdı? Yetişemeyenler de var. Atari'ye ne takardık biz? Kaset. Arkadaşlar kasetin ismini bilmiyorsunuz. CD diyorlar hala. Gerçekten oynadığınıza emin misiniz? CD daha icat edilmedi. Evet, tabancası var. 2 player'lı oyunları var. 2 kişili, 2 oyunculu. 1 player, 2 player, yani orada yarısı Türkçe yarısı İngilizce, küçüklükte öyle kalmış aklımızda. 2 kişi, 2 oyunculu oyunlar oynardık mesela. Bazı oyunlarda ikinci oyuncu yoktu. Hani 2 oyunculu oyun aslında ama biz bilgisayara karşı oynayalım derdik, değil mi? Orada ne yazardı 2P yazması gereken yerde? Hatırlıyor muyuz? 1P biziz. 2P arkadaşımız varsa, kardeşimiz varsa o. Yoksa computer diye arkadaşlar aklında kalmış. Orada gördüğümüz ibare arkadaşlar CPU. Biz aslında aynen işlemciye karşı. Efendim? CPU denk olan oyun. Mesela şu oyunu bilirsiniz. Çoğu Atari oyuncusu şu olimpiyat oyunu biliyordur. Aynen. Bakın burada ne yazıyor? CPU. Siz onu computer diye düşündünüz küçükken ama aslında siz işlemciye karşı oynuyordunuz oyunu. Onu ifade eden bir kavramdı. Aslında CPU bize çok yabancı değil. Çok eskiden beri gördüğümüz, alışkın olduğumuz bir şey. Sadece farkında değiliz. Bir işletim sistemi, dosya yönetimi, bellek yönetimi, süreç yönetimi, girdi çıktı işleme, disk sürücüleri ve yazıcılar gibi çevresel aygıtları kontrol etme gibi tüm temel görevleri yerine getiren bir yazılımdır arkadaşlar. Bazı popüler işletim sistemleri Linux, Microsoft Windows, Mac OS bunların en popüler olanları. Bunlar masaüstü işletim sistemleri arkadaşlar. Onun dışında mobil cihazlarımızda kullandığımız ya da embedded gömülü sistemlerde kullandığımız ya da ağ cihazlarında kullandığımız farklı işletim sistemleri de var. Onlara geleceğiz birazdan. Modern işletim sistemleri bir grafik kullanıcı arayüzü yani GUI dediğimiz Graphical User Interface olarak geçiyor. Bunlara sahiptir. Bakın eski bilgisayarlarda bu yok. MS-DOS dediğimiz o Windows'un ilk geliştirdiği işlemcili bilgisayarlarda bu yok. Ama günümüz bilgisayarlarında var. Simgeleri var. Yani GUI'nin butonları var, menüleri var. Fareyi kullanabiliyorsunuz. Her şey grafik metin kombinasyonu halinde ekrana net bir şekilde görülebiliyor. macOS'in kendine has stili var. Windows'un kendine has stili var. Linux'un kendine has stili var. Her işletim sisteminde farklı bir GUI var. Kullanım desteği. Bu sebeple her birinin tasarımı da birbirinden farklı. Yani işletim sistemi, operating system bilgisayarın en önemli yazılımı. Bu olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. İşletim sistemi olmayan bir bilgisayar işlevselliğini kaybeder, nasıl iletişim kuracağını bilmeyen boş bir kutu haline gelir. Burada mesela arkadaşlar operating system ile alakalı kısa bir video var. Burada hangi dille konuşacağını anlamaya çalışıyor. Bir İspanyolca konuşuyor, bir Çince konuşuyor. Ama bilgisayar bunların hiçbirisini anlamıyor. Neden? Çünkü bilgisayarın dili birler ve sıfırlar olduğu için. Did you know that you and your computer speak different languages? It doesn't speak Spanish, or Swedish, or Chinese. It speaks in ones and zeros. You can't communicate directly with your computer, but that's where your operating system comes in. The operating system, or OS, is the program that lets you interact with your computer. Together, the operating system and computer hardware form a complete system that determines what your computer can do. There are many different operating systems. Two of the most common ones are Microsoft Windows and Mac OS. Windows comes preloaded on most personal computers, while Mac OS runs on all new Macs.
Operating systems aren't just for desktop and laptop computers. Mobile devices run mobile operating systems, like Apple iOS or Google Android, which are designed for interactions with smaller touchscreens. Before downloading a new program or application, be aware that it may not be available for your operating system. Some applications work on all devices, while others only work on certain ones. So get to know your operating system to see how it works and what it can do. Yani işletim sistemi olmadan biz bilgisayarları kullanamıyoruz arkadaşlar. İşletim sistemleri çeşitleri. Windows, macOS, Linux, bunlar masaüstü işletim sistemleri dedik. Sunucu işletim sistemleri dediğimiz bir kavram vardır arkadaşlar. Windows Server, Linux'un Apache mesela versiyonu var. Unix, bunların farklı bu şekilde sunucu işletim sistemleri vardır. Mesela bir web sitesi yapacak olursanız bir sunucu kiralamanız gerekir. Bu çoğunlukla Linux, Apache sunucusu olur çünkü açık kaynaklı olmasından dolayı fiyatları daha makuldür Windows Server vesaire diğer cihazlara göre. Gömülü işletim sistemleri vardır. Windows CE. Duydunuz mu hiç? Windows XP Embedded sürümü. Java OS, Linux OS, gömülü Linux, FreeRTOS. Genelde IoT cihazlar da çok kullanılır. Windows CE arkadaşlar 90'lar 2000'ler o dönemde, yani daha bilgisayarların çok gelişmediği dönemde kompakt el bilgisayarı gibi cihazlar vardı. Onların içerisinde kurulmuş bir işletim sistemi. Windows 95-98 o dönemler. Windows XP Embedded, bu da ankstörlü telefonlar vardı. Onların mesela gelişmiş olanları. Bakın gelişmiş olanlar. Önceki sürümlerde hiç böyle bir şey yok zaten. Gelişmiş olanlarında monitör var, ekran var. Onun içerisinde Windows XP Embedded kuruluydu. Mesela Ankara'da, metrolarda ekranları görüyorsunuz değil mi? Reklam panoları var oturduğunuzda karşıda, ayaktayken. Onların içerisinde Windows 7'nin gömülü versiyonu var. Bazen o reklamlar kapanıyor, bir şey oluyor. Windows 7'nin arayüzünü görebiliyorsunuz. Bunlar gömülü işletim sistemleri. Bakın az önce bahsettiğim Windows CE bilgisayar. Ufacık bir şey. Ama o dönem için bayağı teknolojik bir cihaz. Yine sağda XP'nin ankstörlü telefonlarda kullanılmış versiyonunu görüyorsunuz. Ağ işletim sistemleri Cisco iOS, Juniper Junos gibi ağ ekipmanlarında kullanılıyor. Mobil işletim sistemleri iOS, Android, Harmony OS. Bunlar en çok öne çıkanları. iOS'u kullanan en üst seviye cihaz şu an günümüzde nedir? 16 Pro Max, iPhone 16 Pro Max. Android'i kullanan en üst seviye cihaz kaç? 24 Ultra mı yoksa Fold 6 mı? Aslında aynı, ikisinde de aynı işlemci var. Aynı işletim sistemi var. Ama Fold 6 daha inovatif bir cihaz. Harmony OS'i kullanan Huawei Mate 3 mü? XT. Huawei Mate XT. Şu 3'e katlanan cihaz. Çok yeni, daha çok yeni çıktı. Ama Harmony OS'in kullanıldığı, yani o işletim sistemi kullanıldığı en üst seviye cihaz şu an bu. Açıldığı zaman arkadaşlar işte şu telefon ikiye katlanıyor. Onu bir de şuradan katlayıp şöyle şu genişlikte bir şey oluyor. Aynen dikdörtgen bir tablet haline geliyor. Şimdi Windows işletim sisteminin birazcık tarihçesinden girip sonra özelliklerine gireceğiz. Arkasından da diğer işletim sistemleri. Microsoft Corporation tarafından geliştirilen ve dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan masaüstü işletim sistemlerinden biridir. Bakın, masaüstü işletim sistemlerinden biridir diyorum. En yaygın olarak kullanılan işletim sistemidir diyemiyorum. Sebep? Android. Android, herkesin elinde bir bilgisayar var. Cep telefonu demiyorum artık. Ve herkesin elindeki bilgisayarda Android'leri görmeye başladığımız için bundan dolayı Windows geçildi Android tarafından. Tarihçeye bakacak olursak Windows ilk olarak 1985 yılında Windows 1.0 olarak piyasaya sürüldü ve bu sürüm MS-DOS tabanlı bir grafik kullanıcı arayüzü sunuyor bize. Yani MS, Microsoft DOS. Aslında DOS'u icat eden Microsoft değil. IBM bilgisayarlarda zaten DOS sistem kullanılıyordu. Yani sadece
şundan ibaret bilgisayarlar, yazılardan, siyah ekrandan ibaret bilgisayarlar vardı. Windows kendine özel, yani Microsoft kendine özel bir versiyonuyla MS-DOS'u geliştirdi. Bu da Windows'un ilk sürümüydü arkadaşlar. Günümüzde bildiğimiz Windows 11'in ilk versiyonu Windows 1.0 MS-DOS olarak piyasaya sürüldü. Bilgisayar bu. Aldınız, bilgisayarı kurdunuz. Göreceğiniz ekran bu. Yapabileceğiniz her şeyi burada yapıyorsunuz. Şu an size böyle bir bilgisayar verirse ne yaparsınız? İşte bu hafta ödevinizi yapacaksınız. Geleceğiz dersin sonunda. Şimdi şöyle bir bilgisayara bakalım. Disket var. Daha bilgisayar açılmadı bu arada. Açıldığını anlayacaksınız açıldığı zaman. Disketi taktık, yerleştirdik yerine. Başlattı bilgisayarı. Bakın şu an RAM'ine yükleme yapıyor. İşletim sistemi başlatabilmek için. 640 kilobyte. Okey. Test okey. Artık açılabilir. Tarih bilgisini girmemizi istiyoruz da. Month, day, year. Ay, gün, yıl olarak girmemiz gerekiyor. Gün, ay, yıl girmeye çalışıyor arkadaş. Sistem kabul etmiyor. Böyle şey olmaz diyor. Bir daha girmeni istiyor. Bu sefer doğru şekilde girdiği zaman bilgisayar açıldı. Bu. Bilgisayarımız bu. Şu an açıldı. Masaüstü ekran bu. Bakın disketteyiz A. Dir yazdı. Komutları unutmayın arkadaşlar, lazım olacak. Dir yazdı ve disketin içerisinde ne var ne yok bütün dosyaları bize çıkarttı. Ekranda görebiliyor. Oyun oynanıyor mu ya? Evet. Oyun var mı? Oynayacağız. Hocam kaç FPS? Oynayacağız birazdan. Oynayacağız mı? Aynen. Dersin sonunda oynayacağız. Şimdi teknolojik olarak ilerlemeye devam edelim. Windows 3.0 1990 yılında geliştiriliyor ve yaygınlaştırılmış, dağıtılmış versiyonu ve ortaya çıkan kullanılabilir ilk arayüzlü Windows 3.1 dediğimiz bilgisayar 1992 yılında piyasaya sürülüyor arkadaşlar. Windows'un popülerliğini artırıyor. Neden? Çünkü ilk defa mouse teknolojisi Windows bilgisayarlarda burada kullanılıyor. Apple'dan aldığını söylemiştik geçtiğimiz hafta. Windows kendi bilgisayarına entegre ederek Windows 1.0'dan sonra, MS-DOS'tan sonra aradaki bir küçük geliştirmeleri saymıyorum. Windows 3.1 piyasayı domine ediyor. Tabii buna geçmek istemeyenler oluyor. Hala biz alıştık, klavyeyle yazarız, ekran görmek istemiyoruz diyenler çok fazla. Direnenler, yeniliğe direnenler çok fazla ama bir şekilde bunu oturtuyor ve şu an günümüzde bu arayüz olmadan bir bilgisayar kullanmayı hayal bile edemiyoruz. Bakın arkadaşlar, burada şey yok. Başlat yok. Sol alttaki alışkın olduğumuz başlat yok. Daha geliştirilmedi. Windows bilgisayar. Şu sağ altta mayın tarlasını görüyorsunuz. Mayın tarlasının ortaya çıkış hikayesini biliyoruz değil mi? Mayın tarlası arkadaşlar, insanlar mouse kullanmayı öğrensinler diye ortaya çıkıyor. Bu oyunu buraya koyuyorlar çünkü insanlar mouse'la bu ince kritik hareketleri yapabilmeyi öğrensin. Şunu mesela, şu düzenli hareketleri siz Minecraft diyorum. Mayın tarlasını oynayarak öğreniyorsunuz o dönemde. O dönemin insanları yani. Mayın tarlası evet entegre olarak geliyordu o dönem. Aynı 7'den sonra artık mouse kullanmayı bilmeyen yok deyip kaldırdılar. O zamana kadar her bilgisayarın içerisinde standart, FreeCell, Solitaire, mayın tarlası bunları ekliyorlardı arkadaşlar. Şimdi Windows 3.1'in kurulu olduğu tüplü bir bilgisayara bakalım. Monster çok fan sesi yapıyor, alma diyen arkadaşlara gelsin. Bilgisayardan gelmedi. Bu bilgisayar.
Yine aynı mantık. RAM yüklemesi yapıyor. 94. Aynen. Bakın starting MS-DOS diyor. Önce MS-DOS'u başlatıyor çünkü onun üzerine geliştirildiği için. Daha sonradan 3.1 yani arayüzü ondan sonra başlatacak. Ama istediğiniz anda yine MS-DOS'a geçebiliyorsunuz. Çünkü insanlar bunu talep ediyor. Ona alışkın. Bilgisayar deyince insan aklına o geliyor. Açıldı. Şimdi burada daha çok şey yapabilirsiniz değil mi? Az önceki bilgisayara göre biraz daha alışkın olduğumuz bir şey hale geldi. Mouse'u bir şey tut, sürükle, çift tıkla, aç. Sonra arkadaşlar 95 yılında büyük devrim. Başlat dediğimiz alışkın olduğumuz o şey Start. İlk defa Windows 95 ile hayatımıza giriyor. İlk defa bir internet tarayıcısı, Internet Explorer hayatımıza giriyor. Büyük bir başarı. Görev çubuğu simgeleri, kullanıcı arayüzü, her şey çok kullanıcı odaklı. Evimizde kişisel bilgisayar aslında tam olarak bunlardan sonra yaygınlaşıyor arkadaşlar. Diğer bilgisayarları öğrenmek zor. Ayrı bir ilim gerektiriyor. Bilgisayarı kullanmak bakın. Bilgisayarı yazmak, programcı olmak demiyorum. Bilgisayarı kullanmak bir ilim gerektiriyor. O az önce komutlar vesaire bir şeyler var ya, o dir diyor işte, klasörler sistemi falan. İşte onları bilmek gerekiyor ki bilgisayar kullanabilin. Hani duymuşsunuzdur ailelerinizden işte, bilgisayar bilen personel aranıyor. Yani bilgisayar bilmek gerçekten zor bir şeydi. Windows 95 benim kullandığım ilk bilgisayar bu arada. Hayatımda kullandığım 2001-2002 yıllarında ilk bilgisayarım Windows 95 işletim sistemine sahipti. O bilgisayarda böyle bir şey. Artık fan sesi bir tık daha azalmış. Daha katlanılabilir seviyelere inmiş. Şu anakart arayüzünü hatırlarsınız. O dönem bilgisayar kullananlar XP'lerde vesaire hala aynı anakart çünkü onun üzerine koyuyor. Altında Microsoft Internet Explorer yazıyor çünkü onun reklamı yapılıyor, onu duyurmak istiyor. İnsanlara kullanabileceğiniz yeni bir şey var denmeye çalışıyor. Başlangıç ekranında Microsoft Internet Explorer yazıyor. Hala arka planda MS-DOS var. Hala isteyen oraya geçip kullanabiliyor. Evet. Sonrasında arkadaşlar 98 ayrı bir devrim. 95 ile 98 arasında çok büyük bir fark var gibi gözükmüyor baktığınızda. Arayüzler hemen hemen aynı ama çözünürlük çok fazla değişmiş. Çözünürlük yükselmiş. Ve arkadaşlar USB desteği geliyor buradan. Bu dönemde icat oluyor USB. Yani Windows 95 kullanılan bilgisayarların hiçbirisinde USB ile bir şey takamıyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Benim o kullandığım bilgisayarım evde. İlk bilgisayarım hala şu an evimde. Ve o bilgisayara hiçbir şekilde veri aktarım yapamıyorum. Oradan çıkartacağım disketi şu anki bilgisayarlara takamam çünkü. Tek çare CD-ROM. O CD-ROM'lar da günümüz bilgisayarlarında yok. Onu bir şekilde çözebiliyoruz. Cihazlar aracılığıyla. Ama USB desteği hayatımıza büyük kolaylık getiriyor. Tak çıkar desteği. Windows Millennium Edition. Windows Me. 2000 yılında geliştiriliyor. XP çıkmadan hemen önce. XP'ye bir kala. Stabilite sorunları var, performans eksikleri var. Çok fazla eleştiri alıyor. Windows'un aslında ilk başarısız olduğu sınav diyebiliriz. Windows Millennium Edition ve arkasından çok başarılı bir sınav veriyorlar. Hepimizin kullandığı XP. Muhtemelen çocukluğunuza yetiştiniz XP çağına. O XP bilgisayarlarda görüyordunuz az önce gördüğümüz anakartın arayüzünü. İş dünyasından ev kullanıcılarına tutun herkese, okulda kullananlara, profesörlere kadar
Bu bilgisayarı kullanmayı çok sevdiler arkadaşlar. Çünkü her şey çok basit, her şey çok anlaşılır. Renkli, insanı içine çeken bir yapısı var. Başlat, renklenmiş vesaire bir şeyler olmuş. Sonrasında arkadaşlar daha modern, daha böyle hoş gözüken Aero falan, arka planda saydam maydam Vista'yı duyuruyorlar. 6 yıl sonra. Herkes büyük bir heves, büyük bir heyecan XP'den Vista'ya geçiyor. Sonra ellerinde patlıyor. Neden? Çünkü XP'yi kaldıran bilgisayarlar XP'yi kaldırmak için tasarlanmış o dönemde ve Vista'nın istekleri çok farklı. Vista o bilgisayarlardan çok şey talep ediyor. Talep ettiği şeyi de alamıyor ve mavi ekran çöküyor. Siz XP için tasarlanmış bir cihaz, bir mikrofon, işte bir klavye, bir mouse alıp Vista'ya yükledikten sonra aynı cihaza takıyorsunuz ama sürücü yok. O sürücü XP için geliştirilmiş. Windows Vista için geliştirilmemiş. Kullanamıyorsun. Klavye aldın, taktın, kullanamıyorsun. Webcam bağladın, artık kullanamıyorsun. XP'de öyle bir problem yoktu. İnsanlar sonra boykot etmeye başlıyorlar. Vista'yı bırakıyorlar. Tekrardan XP'ye dönüyorlar. Ve Microsoft'un ikinci büyük başarısız sınavı Windows Vista oluyor arkadaşlar. Çoğunuz bu dönemi yakalayamadığınız için tepki vermiyorsunuz. Ama birazdan o tepkileri alacağız. Sonrasında Windows 7 arkadaşlar geliştiriyor ve çok başarılı. Gerçekten en büyük başarısızlıkların hemen arkasından çok büyük başarıları geliyor Windows'un. Windows 7 gerçekten başarılı. Her şeyi çalıştırabileceğiniz. Hala şu an alsam, şu günümüz bilgisayarına kursam asla yadırgamam. Çatır çatır da kullanırım. 2009 yılında geliştirilmiş. Yani 15 yıl önce. Ve hiçbirimizin sevmediği Windows'un 3. başarısızlığı Windows 8. Birazdan alacağız tepkiler dediğim tepkiler tam olarak bunlar. Sizin döneminize denk geliyor çünkü o yüzden. Windows Vista sizin döneminize denk gelmiyordu ama Vista 8 sizin döneminizde hiç kimsenin sevmediği. Başlat tuşu kalkmış arkadaşlar. Windows 95'ten beri hayatımızda olan başlat tuşunu kaldırmışlar. Böyle saçma sapan bir arayüz getirmişler. Metro arayüz diyorlar buna. 2012 yılında. Bu cihazın geliştirmesindeki amaç nedir? Arkadaşlar. Nedir? Telefonlar. Dokunmatik değil mi? Dokunmatik cihazlar ortaya çıkıyor. Akıllı telefonlar, tabletler geliştiriliyor. Windows'ta diyor ki öyle bir işletim sistemi yapalım biz. Hem masaüstü bilgisayarlarda kullanılsın, hem cep telefonlarında kullanılsın, hem tabletlerde kullanılsın. Cep telefonlarında ilk atlayan kimdi? Nokia. Lumia telefonlarına Windows Phone işletim sistemlerini entegre etti. Ama o kadar kötüydü ki, o kadar kullanılmazdı ki alan da lanet etti, kullanan da lanet etti. Sonrasında zaten kalktı gitti, silindi gitti. Şu an ne Nokia var? Var mı Nokia şu an hala devam ediyor mu? Daha sonra Microsoft'la anlaştık. Efendim? Android'e geçmeyi kabul etti sonunda. Android cihazlar üretti ama artık iş işten geçti, tutmadı. Aynen. Finlandiya devi Nokia firması günümüzde iflası boyladı. Daha sonra arkadaşlar tabii ki Windows 8 sevilmiyor. Bazı saydığımız sebeplerden ötürü başlat tuşu yok bir kere. Arayüzü çok kötü. Hiçbir aradığınızı bulamıyorsunuz. Her şey üstünüze geliyor geliyor. Arkası karmaşık. Aynen. Her şey böyle iç içe karmaşık. Sonrasında bunu isteğe bağlı hale getiriyorlar. Aradan sadece bir yıl geçiyor. 2012'de bu fiyasko olunca 2013'te Windows 8.1 geliştiriliyor. Aslında Windows 8'in üzerine geliştirilmiş bir Service Pack gibi düşünün. Hani Windows XP Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4 vardır ya. Bu da Windows 8'e Service Pack olarak gelerek o başlat tuşu, alıştığımız başlat tuşunu geri getiriyorlar. Ve Windows 10'da da temelleri atılan şu gördüğünüz arayüzü başlat tuşunun içine entegre ediyor. İsteyen büyütsün, isteyen küçültsün diyorlar. Oldukça mantıklı bir karar. Bunun üzerine de arkadaşlar 2 yıl sonra bunu unutturmak için yine çok başarılı bir işletim sistemi. Yaklaşık hani 6-7 yıl hiç başka bir işletim sistemine gerek duymayacağımız Windows 10 geliştiriliyor. 7'nin başarısını devralıyor. 7 gibi başarılı. Hem masaüstü bilgisayar hem tabletler için de gayet başarılı. Yani tabletlerde de kullandığınızda yadırgamıyorsunuz. Bize çok iyi bir deneyim sunuyordu ve hala şu an ben evdeki bilgisayarımı Windows 10 kullanıyorum. 2021 yılında Windows 11 geliştiriliyor arkadaşlar. Windows 10'un halefi olarak piyasaya sürülüyor. Modern bir kullanıcı arayüzü, geliştirilmiş çoklu görev özellikleri var. Windows 11'deki en büyük farklılık
gözümüze çarpan görsel olarak. Başlat tuşumuz ortaya alınmış. Evet, şu an şu bilgisayar Windows 11 ama ben başlat tuşunu sola aldım. Yapmayı biliyor muyuz arkadaşlar? Çoğu bilmeyen insan var. Alıp böyleymiş bu bilgisayar deyip ortada kullanan var ama halbuki biz buna alışkın değiliz. Aşağıya tıkladım. Görev çubuğu ayarları dedim. Burada arkadaşlar görev çubuğu davranışlarında görev çubuğu hizalama diye bir kısım var, görüyorsunuz. Bunu ortaya çekersem gördüğünüz gibi benim de ortaya geldi tekrar. Ama ben solda olmasına alıştığım için bunu sola alıyorum. Siz de isterseniz tekrardan eski haline getirebilirsiniz. Eski bilgisayarlardaki gibi. Bir Windows bilgisayarın temel özellikleri arkadaşlar. Kullanıcı arayüzü. Windows grafik kullanıcı arayüzü GUI ile çalışıyor. Fare, klavye, dokunmatik ekran, bir sürü giriş cihazı bunun üzerine etkileşim sağlıyor. Başlat menüsü dediğimiz yapı. Windows başlat menüsü adı verilen bir menü aracılığıyla uygulamalar, ayarları, dosyalara erişmemizi kolaylaştırıyor. Çoklu görev desteği, aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Yani multitasking yaptırabiliyorsunuz. Güvenlik, arka planda güvenlik duvarı yapısı vardır Windows bilgisayarlarda. Uygulama mağazası, Microsoft Store günümüzdeki Windows 8 ile beraber hayatımıza girdi. Bazı uygulamaları direkt Store üzerinden ya ücretli ya ücretsiz şekilde satın alabiliyorsunuz. Dosya yönetimi, Windows'un arka planda kullandığı FAT, FAT32, NTFS gibi bazı dosya formatları vardır. Yazılım uyumluluğu, birçok yazılım ve uygulama Windows platformu için geliştirilmiştir ve çok geniş bir uygulama kütüphanesi vardır. Çünkü yıllara dayanan bir arka planda tecrübesi var. Çeşitli sürümler Windows'un ev kullanıcıları için, okul kullanıcıları için, profesyonel iş kullanıcıları için farklı sürümleri mevcuttur. Windows işletim sistemi dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Birçok farklı cihazla, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonlarında çalışabilen çok farklı sürümlere sahiptir. Microsoft düzenli olarak güncellemeler ve yeni sürümler yayınlıyor. Bu da Windows'un sürekli olarak geliştirildiği ve güncel tutulduğu anlamına geliyor. Geldik macOS'e. Apple Incorporation tarafından geliştirilmiş ve Macintosh bilgisayarlar için tasarlanmış bir işletim sistemidir. İlk ortaya çıkışı Macintosh ismini verdiğimiz geçen hafta görmüştük. O bilgisayarlar için geliştirilmiştir. macOS değil arkadaşlar, sizin şu anda kullandığınız bilgisayarlar, Apple kullanıcılar için söylüyorum, Mac kullanıcılar için söylüyorum. Sizin şu anda kullandığınız bilgisayarın işletim sistemi macOS X'tir. macOS değildir. macOS kullanıcı dostu bir grafik arayüze sahiptir. Apple ürünleriyle entegre bir deneyim sunan işletim sistemidir. Tarihçesi. macOS 1984 yılında Apple'ın ilk Macintosh bilgisayarları için piyasaya sürülüyor. Mac OS'e dayanıyor. İlk sürümü macOS System Software 1.0 yani 1'dir. Software 1. macOS'in modern sürümleri, şu an sizin kullandığınız sürümleri macOS X. Buradaki X 10 anlamına geliyor. Bunun adı altında 2001 yılında geliştirmeye başlanıyor. Ve macOS X Unix tabanlı bir işletim sistemi olan Darwin çekirdeği üzerine inşa edilmiştir. Bakın burada sürümlerini görüyorsunuz arkadaşlar. macOS X'in sürümleri yıllar içerisinde ilk olarak yırtıcı hayvanlarla başlıyor. Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Tiger, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion gibi. Daha sonrasında dağ, tepe, manzara isimlerine geçiyor. Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey gibi isimlerle çeşitleniyor. O isimlerine karşılıkları macOS X 10.0, 11, 12, 10.13 diye gidiyor. Günümüzde hangisi kullanılıyor? Aktif kullanan arkadaşlar var mı aramızda? Mac kullanıcısı var mı? Nedir şu an işletim sistemi? Hiç merak bile etmiyoruz yani. Gerek bile duymuyoruz. Burada macOS Big Sur'un bir arayüzünü görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Alt tarafta dock dediğimiz bir yapı vardır Mac bilgisayarlarda. Ve siz uygulamaları buradan seçip başlatırsınız. Başlat diye bir şey yoktur. Sol üstte Finder dediğimiz, bakın şurada Finder ya da Finder orijinal okunuşuyla bir yapı vardır. Buraya tıklayıp işte dosya işlemlerini vesaire buradan yapabiliyorsunuz. Ayarları buradan girebiliyorsunuz. Ama çoğu işinizi şu alttaki dock'ta yapıyorsunuz. Ve günümüz Windows 11 bilgisayarları bu dock'a benzemeye başladı. Ortaya çekerek. Temel özellikleri grafik
kullanıcı arayüzü arkadaşlar macOS'te Apple'ın özgün grafik kullanıcı arayüzü Aqua ile çalışmakta. Dock adı verilen uygulama çubuğu ve Launchpad gibi özellikleri, uygulamaları dosyada kolayca bulmaya erişmeyi sağlıyor. Masaüstü uygulamalar macOS'te arkadaşlar kullanıcılara bir düzü uygulama entegre bir şekilde geliyor. Mail, e-posta istemcisi, Safari, web tarayıcısı. iPhone cihazlarda da Safari'dir bunun ismi. Yine Finder yukarıda gösterdiğim dosya yöneticisi. Çoklu görev desteği vardır. Multitasking'i destekler. Çoklu masaüstünü Space olarak betimler. Yani Windows değildir onda. Biz Windows arasında geçiş yaparız ya bilgisayarda. Her bir pencere aslında. Pencere diyoruz zaten. Tuttuğumuz her bir yapı penceredir ama macOS'te buna Space deniyor. Alan deniyor. Uzay. Mission Control. Siri entegrasyonu yine Apple iPhone'larda olduğu gibi sesli asistan macOS bilgisayarlarda da yüklü olarak geliyor. Yazılım mağazası App Store. Times Machine arkadaşlar. Time Machine bu da yedekleme aracı. Windows'ta sistem geri yükle dediğimiz yapı. Burada Time Machine olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıntılı güvenlik zaten bir kapalı kutu olduğu için Apple bilgisayarlar hiçbir şekilde erişemiyorsunuz. Oldukça güvenli dememizin sebebi bu. Entegrasyon ve eş zamanlılık. Bir kişi Mac kullandığı zaman hadi iPhone da alayım, ikisi birbirine entegre olsun diyorsunuz. iPhone aldığınız zaman işte gideyim bir de bir AirPods alayım, takayım kulağıma, o da onunla uyumlu olsun. Hadi onu aldım bir de Watch alayım, koluma takayım diyorsun. Hadi onu aldım bir de gideyim iPad alayım, tablet olsun diyorsun. Hadi onu aldım bir de gideyim Apple Pencil alayım, kalemle yazayım diyorsun. Bu gidiyor da gidiyor yani bir kere girince bunun ucu bucağı yok. Sürekli seriyi tamamlamak istiyorsunuz, her şey birbirine uyumlu olsun. Çünkü o entegrasyon hoşunuza gidiyor. Evet, o eş zamanlılık hoşunuza gidiyor. Unix tabanlıdır arkadaşlar. Mac kullanıcıları burada zorlanabilirler. Unix bilmeleri gerekir. Vereceğim ödevde. macOS adı verilen Unix tabanlı işletim sistemi çekirdeği üzerine inşa edilmiş demiştik. macOS Apple kullanıcılarına özgü entegre bir deneyim sağlıyor. Apple cihazları birbirleriyle uyumlu çalışması gerekiyor. Ve Apple düzenli olarak yeni macOS sürümlerini yayınlayarak işletim sistemini güncelliyor. Bu arkadaşlar aradan sonra tanışacağız. Evet. Bu arkadaşımızı tanıyoruz. Ne dedim? Linux arkadaşlar. Linux'un en çok bilinen özelliği özgür yazılım, açık kaynak dediğimiz yapıyı destekliyor olması. Özgür ve açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak geliştiriliyor ve Linux kernel yani çekirdek olarak Linux kernel üzerine inşa ediliyor. İlk olarak bunu bulan kişi 1991 yılında Linus Torvalds. Bunu icat eden kişi diyebiliriz. Yani o ilk ortaya çıkartan kişi. Ama asla aynı kalmıyor. Çünkü yapan çok fazla kişi var. Geliştiren, üzerine çalışan, farklı şeyler ekleyen, çıkaran devasa bir komite var. Devasa bir topluluk var. Yani oraya girmek için de özel Microsoft çalışanı olmaya, işte Apple çalışanı olmaya da ihtiyacınız yok. Linux çalışanı diye bir kavram yok çünkü. Sen de, ben de, o da, şu da, bu da Linux için bir şeyler üretip ekleyebiliriz. Her birimiz o geliştirmeye dahil olabiliriz o sürece. Linux genellikle GNU Linux olarak adlandırılıyor çünkü Linux kernel GNU projesinin özgür yazılım araçları ve bileşenleri birleştirilerek tam bir işletim sistemi olarak daha sonradan ortaya çıkartılıyor. Temel özellikler arkadaşlar açık kaynaklı olması. Bu kodun herkes tarafından görüntülenebilir, değiştirilebilir ve yeniden dağıtılabilir olduğu anlamına geliyor. Yani bizler de birkaç araştırmadan sonra işletim sisteminin açık kaynak kodlarına ulaşabilir ve bunlar üzerine kendimiz ekleme çıkarmalar yapabiliriz. Bu neyi sağlar? Efendim? Özgürlüğü sağlar ama herkes özgür, herkes bir şey yazabiliyor işletim sistemine. Düşünsene şu an daha fazla geçmesini sağlar. Peki şöyle bir korkunuz yok mu? Birisi gelir de çok böyle zararlı bir yazılımı entegre eder. Bilgisayarı kullanan herkesin bilgisi bana aktarılır falan. Şöyle arkadaşlar, vandallar her yerde. Wikipedia'ya mesela özgür açık kaynaklı bir kütüphane değil mi Wikipedia? Sizler de oraya girip yazı yazabiliyorsunuz, bir şeyler ekleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Peki ne oluyor siz yanlış bir şey yazdığınız zaman?
yanlış olduğunu birçok kişi teyit ediyor değil mi? Bu bilgi yanlış, bu bilgi yanlış, bu bilgi yanlış. Sizin yazdığınız şey kaldırılıyor sistemden, kabul edilmiyor. Linux camiasında öyle kabul edebilirsiniz. Birisi zararlı bir yazılım eklediği zaman diğer kişiler bunu kontrol edip bir gözden geçiyor. Bakıyor, yararlı bir değişiklik mi, zararlı bir değişiklik mi? Neler değişmiş, hangi kodlar? GitHub kullandıysanız bilirsiniz. Eski kodun üstüne yeni kod eklediğiniz zaman hangi satırlar değişmiş, ne eklenmiş, ne çıkmış. Açık bir şekilde gösteriyor size. İşte Linux'ta onu insanlar tarıyor, bakıyor ve her şey okeyse ondan sonra geçiyor. Bir üst versiyonu çıkıyor. Linux'ta yani tek bir işletim sistemi olarak düşünmeyin. Kendi içerisinde çeşitleniyor. Ubuntu'su var, Fedora'sı var, Pardu'su var. Pardu'su biliyor musunuz? Duydunuz mu? İlk yerli işletim sistemi diye zamanda çıkmıştı. TÜBİTAK geliştirdi falan diyorlardı. Sonra ne oldu? Tutmadı. Çünkü zaten sıfır bir işletim sistemi değil. Zaten Linux kullanıyorsunuz aslında. Temelde. Linux dünya genelinde birçok geliştirici tarafından sürekli olarak geliştirilir ve güncelleniyor. Evet, başkaları arkadaşlar içerisinde zararlı kodlar ekleyebilir ama diğer kişiler bunu kabul etmeyip geçirmiyorlar. Dolayısıyla çok fazla insan denetlediği için ekstra, tam aksine güvenli bir işletim sistemi oluyor. Çok fazla kişinin gözünden geçiyor. Sadece işte Windows'taki gibi Microsoft çalışanların gözünden geçmiyor ya da sadece Apple çalışanların gözünden geçmiyor. Koca bir camianın gözünden geçiyor. Çeşitli dağıtımları vardır. Ubuntu, Fedora, CentOS, Debian, Arch Linux, Mint gibi. Çok kullanıcı, çok görevli destekleri sağlar bize. Bundan fazla yani multitasking yapabiliyorsunuz. Aynı anda birden fazla görev çalıştırabiliyorsunuz. GUI yine aynı şekilde kendine özel bir terminal ekranı vardır. Ve terminal demişken arkadaşlar, terminal bizim Windows'taki CMD'miz, CMD'miz, command promptumuz Linux'ta terminaldir. Ve terminal çok fazla işiniz düşer terminal. Mesela bir program yükleyeceksiniz, sileceksiniz. Terminali açmanız lazım. Pip install işte Python. Python'ı yüklemek için. apt get sudo apt x. Sudo yazmanın sebebi işte administrator olarak bir şey indirmen, çıkarma. İşletim sistemlerine detaylı gireriz bundan. Paket yönetimi arkadaşlar. Mesela Windows'ta çalışan dosya hangi uzantıyla çalışır? Bir oyun, bir uygulama exe ile çalışır değil mi? Executable'ın kısaltılmıştır bu. Oradan gelir yani. Çalıştırılabilir demek. Bir dosyayı kurarken de çoğunlukla setup dosyası exe olur değil mi? Exe'yi çalıştırırız. İşte Linux'ta arkadaşlar bu exe zaten çalışmıyor. Kendi içinde de ya apt olur, ya yum olur, ya pacman olur. Da artabilir. Farklı birisi bir şey der. İşte başka bir uzantı uydurur. Onu söyler. Genelde farklı dağıtımlar ortak. Mesela Debian'la Ubuntu apt kullanır. Siz apt uzantılı bir dosya bulmanız lazım ki kurabilin. Yum uzantılı bulursunuz. O da Linux'tur ama Ubuntu'da kuramazsınız. Sadece CentOS'ta, Fedora'da kurarsınız. İşte bunlara dikkat etmek lazım. Biraz bilgisayar cambazı olmak lazım. Linux'u kullanabilmek için. Güvenlik duvarları gayet iyi. Kullanıcılar uygulamalar, belirli dosyaları, sistem kaynaklarına erişim izinleri üzerinden kontrol ederek girerler. ağ yetenekleri de çok iyidir ve az önce dedik ya internet sitesi kurmak isteyen arkadaşlar sunucu kiralayacakları zaman Linux işletim sistemli sunucular kiralarlar daha çoğunlukla. Apache serverlar kiralarlar. Özelleştirilebilir bir yapısı vardır. Alıp kendinize özel bir işletim sistemi yapabilirsiniz. Dağıtmayın. Sadece kendiniz kullanacak şekilde özelleştirin. Bu şekilde bir Ubuntu'nun mesela arayüzünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta açmış olduğunuz şeyler. Bu tamamen solda olacak diye de bir şart yok. Bunu alıp aşağı olan versiyonlar da vardır. Kendiniz aşağı çekebilirsiniz. Yine Apple'daki bir sol üstte işte aktivite yani Finder yerine aktivite butonu. Sağ üstte yine Apple'a benziyor. Ama arayüzü bakarsanız Android'e benziyor. Her şeye benzeyen bir işletim sistemi. Sol altta başlat gibi tıklayabileceğiniz bir uygulama arayüzü var. Linux hem masaüstü hem de sunucu işlemleri için oldukça uygun bir işletim sistemidir. Ayrıca IoT yani nesnelerin internet cihazları için oradan tutun süper bilgisayarlara kadar birçok farklı cihazda kullanabiliyorsunuz. Kullanım senaryosu çok geniş. Gücü ve esnekliği sayesinde kullanıcı kitlesi de oldukça geniş. Evet, işletim sistemlerinin konusunu bitirirsek artık yavaştan kodlamaya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Geliştirme ortamı. Development environment. Yazılım geliştirme süreçlerini yürütmek, kolaylaştırmak için kullanılan bir dizi yazılım aracı, kaynak ve ayarlardan oluşan yapıdır. Geniş bir geliştirme ortamı. IDE de bunun içerisine dahil.
C dersinde kullanmaya çalıştığınız, henüz kullandığınız diyemiyorum çünkü çoğunluk kullanamıyor. Visual Studio Code bir geliştirme ortamı arkadaşlar. İçerisinde birçok şey yapabiliyorsunuz. Python'da yazabilirsiniz ama biz Python için Visual Studio Code'u kullanmayacağız. Bir yazılım projesini tasarlamak, kodlamak, hata ayıklamak, test etmek, derlemek, dağıtmak, tüm gelişme süreçlerini daha verimli, etkili şekilde yönetmek için geliştirme ortamlarını kullanıyoruz. Az önce saydığım süreçler size bir yerden tanıdık geldi mi? Nereden? Geçen derste gördüğümüz yazılım geliştirme yaşam döngüsü. Yani aslında hayatımıza giren, kullandığımız bütün o yazılım geliştirme ortamları, Visual Studio Code hepsi bu SDLC yani yazılım geliştirme yaşam döngüsünün bir parçası, bir temeli. Aradaki bağlantıları kurmanız önemli. Tasarlamak, kodlamak, hata ayıklamak, test etmek, derlemek. Birazdan zaten nokta nokta bakacağız hepsine. Hepsini işleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Geliştirme ortamı bir yazılım geliştiricinin işini kolaylaştırmak, hızlandırmak, daha organize bir şekilde yapmasını sağlamak için vardır. Bu çevrede arkadaşlar projelerin daha iyi yönetilmesi, daha az hata yapılması, daha hızlı geliştirme süreçleri oldukça önemlidir. Geliştirme ortamının sahip olması gereken en temel özellik kod düzenleme, kod yazma, kod ekranına ulaşma. IDE dediğimiz yapı budur. Hata ayıklama, kodu yazdık, derledik, çalıştırdık, hatalar çıktı karşımıza. Nerede hata var, hangi satırda hata var, ne hatası var? Bunu görmemiz lazım. Debugging, hata ayıklama. Derleme ve yapılandırma. Yazdığımız kodu derleyip birlere, sıfırlara, makine diline çevirebilmesi lazım. Bunu da yapacak. Sürüm kontrolü. Yazdığınız kodun sürümü nedir? GitHub'da yüklüyorsunuz mesela. Hangi versiyonu yazdığınız kodu? Arka planda bunu kontrol edebilecek. Otomatik test. Siz kodu daha yazarken test edecek. Mesela siz oraya yazmaya başlıyorsunuz. İşte cout yazacaksınız. Println, system println yazacaksınız. Daha S, Y, S bastığınızda size bir öneri sunmaya başlar. Otomatik olarak arka planda bir öneri haznesi vardır. Oradan çıkartır size sağlar. Proje yönetimi. Bu arkadaşlar komple bir proje yönetimi. Yani siz kod yazarken sadece tek bir satır ekrana yazacağınız 3000 satır, 5000 satır koddan bahsetmiyorum. Zaten projeler böyle olmaz. Birden fazla kod sayfaları vardır. Bunlar arka planda birleşir. Proje olur o da. Mesela siz bir araba projesi yürütüyorsunuz. Kalkıp da bir kod ekrana CTRL ne dedik? Yeni bir sayfa açtık. Bütün kodları orada yazamazsınız. Orada sadece arabanın kapılarının kodunu yazarsınız. Kapattım. Yeni bir sayfa açtım. Orada arabanın direksiyon sisteminin kodunu yazdım. Kapattım. Yeni bir sayfa. Arabanın fren sisteminin kodunu yazdım. Bir sürü sayfam var ve bunlar arka planda tek bir proje çatısı altında birleşiyorlar. Kütüphaneler. Böyledir arkadaşlar. Kütüphaneler ayrı bir kod sayfalarıdır aslında. Siz bilgisayarınıza, kodunuza bir kütüphane entegre ettiğinizde başkasının yazmış olduğu bir kodu entegre ediyorsunuz. Tamamen bu. Kütüphaneler bunlardır. Birden fazla sayfayla çalışır. Projeler, büyük çaplı projeler böyle. Çünkü bu karmaşıklığı engellemek için gerekli. Aynı sayfada yığılmış bir kod yığını olması sizi bir adım öteye taşımaz. Hem bilgisayar yavaş çalışır, hem yavaş derlenir, hem de karmaşıklı bir şey bulamazsınız. Dokümantasyon çok önemlidir. Kod yazarken hangi kodun ne işe yaradığını üzerine kare işaretleri, diyezlerle eklersiniz ya da slashlarla. Hangi dili kullandığınıza göre değişir. Ya da üçlü kesme işaretleriyle. Dağıtım ve entegrasyon. Geldik son aşama. Burada da arkadaşlar yazılımı entegrasyon bir şekilde dağıtmayı yarayaması oldukça önemli. Mesela Visual Studio bunu yapabilirsiniz. Android Studio bunu yapabilirsiniz. Android Studio'da direkt olarak Google Play'e çıkış yapabiliyorsunuz. Dağıtabiliyorsunuz yani yazdığınız uygulamayı. Benim Android Studio'da bir uygulamam vardı mesela. Direkt olarak onun üzerinden Google Play'e yayınla diyerek orada yayınlayabiliyorum. Ya da APK dosyası olarak size bir çıkış veriyor Android Studio. Yazdığınız program, yazdığınız uygulama APK olarak indirebiliyorsunuz. Daha sonradan bunu Google Play'e kendiniz yükleyebiliyorsunuz. APK'yı sürükle bırak. Google bunu kontrol ediyor, bir süreçten geçiyor ve bir problem yoksa, zararlı bir tarafı yoksa markette yayınlanıyor. Popüler IDE'ler. Visual Studio, Windows'ta daha çok kullanıyoruz. Xcode, macOS kullanan arkadaşlar kullanabiliyor. IntelliJ IDEA, Java için, Eclipse yine Java için kullanılabiliyor. Visual Studio Code, hafif ve çok platform desteği var, kullanılabiliyor. Komut satırı, command line. Komut satırı ne yapıyoruz arkadaşlar komut satırı? Aslında neye yarıyor komut satırları? Ne yapıyordu o DOS kullanan insanlar bilgisayarla?
Bu komut satırlarını kullanarak şimdi ne yapıyor? Erişebilirler mi bir şeylere? Bilgisayara erişebilmek için, bilgisayarla konuşma, bilgisayarla iletişim kurmak için kullanılıyor. Komut satırı. Metin tabanlı bir kullanıcı arı verimini kullanarak bilgisayarla iletişim kurma yöntemi. Şu an günümüzde metin tabanlı diye biz bunu kesme işareti içerisinde ekliyoruz. Eskiden bilgisayarla iletişim kurma yöntemiydi direkt olarak. Buydu yani. Şimdi günümüzde metin tabanlı iletişim kurmak için diyoruz. Neden? Çünkü artık arayüzlerimiz var, mouse'umuz var. Her şeyi böyle kullanabiliyoruz. Bakın o dönemden kalma temel komut satırlarına bir bakın. Sol taraf Linux, sağ taraf Windows. Dir arkadaşlar. Directory demek. Klasör, dizin demek. Dizinleri listelemek için kullanıyorsunuz. CD. Açılımı ne? CD'nin açılımı ne? CD gibi düşünebilirsiniz. Compact disk zannedebilirsiniz. Alakası yok. Change directory. Dizin değiştirme. MK'dir. Açılımı Make Directory. Yani klasör, direktör, dizin oluştur, yap. Copy, move, del hepsinin ayrı ayrı özellikleri var arkadaşlar. Bunları isterseniz fotoğrafını çekin, isterseniz internetten zaten çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Zaten WhatsApp grubunuzda da bir arkadaşınız gönderdi. Bunlar size lazım olacak ödevinizi yaparken. Buradakiler yetmezse internetten alıştırıp farklı komutları da öğrenip kullanabilirsiniz. Bakın, MS-DOS bir bilgisayara bakıyoruz şu an. Sol tarafta. Ne diyor? Bir arkadaşımız sormuştu. Oyun oynanabiliyor muydu bunlarla diye. The top 50 MS-DOS games diye reklamını yapmışlar o dönemde. MS-DOS. Oyunlar. Bakın şöyle çeşit çeşit. Quake diye bir oyun var. Hiç duydunuz mu Quake? Günümüzdeki bu üçüncü kişi temelli oyunlar işte. Valorant, Counter Strike falan. Quake'e falan dayanır. Duke vardı. Quake vardı. O dönemin oyunları. Yani o dönem 3 boyutlu bu şekilde silahlı bir oyun oynayabiliyordunuz o bilgisayarlarda. Sadece yazı yazabildiniz o bilgisayarlarda. Evet, şimdi canlı test yapacağız arkadaşlar. Bakın burada DOSBox. DOSBox diye arkadaşlar bir uygulama geliştirmişler. Ben oyun diye bir klasör oluşturdum. İçerisinde az önce gösterdiğim Quake dediğim oyun var. Tıkladım. Ben bu oyunu dosyalarına eriştim. Bir oyunu çalıştırmak için ne yapmam lazım? Exe'sini bulmam lazım değil mi? Quake Exe buldum. Çalıştırıyorum. Ne diyor? Bu uygulama bilgisayarınızda çalışmıyor. Neden? Efendim? Evet. İşletim sistemi arka planda işlemci, arka planda RAM, arka planda anakart, hiçbir şey uymuyor arkadaşlar. Çünkü bunun geliştirildiği, bu oyunun geliştirildiği bilgisayar MS-DOS bilgisayar. O dönemin anakartı, işlemcisi, RAM'i ona uyumlu çıktı. 16 bit bir oyun. Belki 8 bit bir oyun. Günümüzde biz 64 bit kullanıyoruz. Uymuyor, uyuşmuyor. O 64 bitin ne anlama geldiğini biliyoruz değil mi arka planda? Aynı anda bir transistör 64 tane 1 ve 0'ı işleyebiliyor demek. Daha hızlı işlem yapıyorsunuz. 128 bit bilgisayarlara geçtiğimizde çok daha hızlı işlemler yapacağız. Bir kuantum seviyesine çıkamayacağız ama günümüze göre çok daha hızlı olacağız. Benim bunu açmak için arkadaşlar bir DOS bilgisayar çalıştırmam lazım. DOSBox bunu yapıyor bize. Şu an başladım. DOS ekranlı bir bilgisayarı ben açtım. Şu anda bilgisayarın içindeyim. O bilgisayara bakıyorum. Bu bilgisayar arkadaşlar neler yapabilirim? Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Önce bir disketi taktım. Öyle hayal edin. Disketi takmazsam ne olur? Onu göstereyim önce. Şimdi C sürücüsüne geçmek istiyorum. Görebiliyor musunuz? Büyüteyim mi? 2 nokta ekledim. Büyüteyim mi? Görüyor musunuz ekranı? Daha iyi mi şimdi? Öncelikle C sürücüsüne geçmek istiyorum ama C sürücüsü yok. Öyle bir şey yok diyor bana.
mount etmem lazım. Yani monte etmem lazım. Geliyorum. Mount yazıyorum. Ne mount edeceğim? C sürücüsünü. Neyi monte edeceğim? Gerçek bilgisayarımdaki C dizinini. Drive C is mounted as local directory. Yani diyor ki C sürücüsü başarılı bir şekilde lokal, yani yerel klasör olarak monte edildi diyor. Şimdi C'ye geçmek istiyorum. Geçtim. Bakın nereden anlıyorum? Z2 nokta diyordu, artık C2 nokta diyor. Ben artık C sürücüsündeyim. Peki benim C'imde neler var? Bunları görmem lazım. Dir yazıyorum. Dizinleri listele demek. Bakın içerisinde bulunan bütün klasörleri ve dosyaları bana listeletti. Ben nereye girmem lazım? Masa üstündeki oyunları açacağım değil mi? Masa üstüne gitmek için takip etmem gereken sıra Bu bilgisayar. bir daha söyle. Yok. İlk birisi bir şey dedi. Kullanıcılar da. Kullanıcılar. Yani users. Change directory. C, D diyorum. Boşluk bırakıyorum. Users yazıyorum. Enter diyorum. Artık users'ın içindeyim. Burada users diyor. Peki users'ın içinde neler var? Dir diyorum. Alice, Casper, default, public. Casper'a gireceğim değil mi? Ne yazacağım? CD ya da CD. Casper. Casper'ın içindeyim. Buradan nereye gireceğim? Casper'ın içindeyim ama şu an efendim masa üstüne girmem lazım. Casper'ın içindeyim ama masa üstüne daha gelmedim. Tekrardan dir yazmama gerek yok, zaten bildiğim bir şey olduğu için. CD desk tab diyorum. Masa üstündeyim. Yani ne yazacağım? CD oyun. Türkçe oyun yazıyordu arkadaşlar. Game ne? Klasörü bizzat ben oluşturdum. Türkçe oluşturdum. Oyun. Oyunun içerisinde görüyorsunuz. Quake, X-Men, işte Gundam'ı, az önce gördüğümüz klasörler hepsi burada. Nasıl oynayacağız biliyor musunuz? Quake klasörüne yine girmem lazım. Oyunun klasörüne. C'de Quake girdim. Listeletiyorum. İçinde neler var? Exe'yi buldum. Bak Exe diye bana gösteriyor. Quake Exe. Gördük mü şurada? Buraya ben Quake nokta Exe yazarsam çalışacak mı? Çalışmaması için bir bahane yok. Efendim? Ney mi? Hayır. Çünkü artık direkt olarak dosyayı çalıştırıyorum. Bir klasör değişimi yapmayacağım. Exe uzantılı bir dosyayı çalıştıracağım. Yani change directory, mantığı Türkçesini, İngilizcesini söyleyerek veriyorum ki kavrayın. CD derken change directory, yani klasör değiştir. Ama şu an öyle bir şey işimiz yok. Direkt olarak dosyayı çalıştıracağım ve dosyanın adını yazmam yeterli. Enter'a basıyorum. Oyun açıldı. Oyun bu. Gayet keyifli gözüken bir oyun değil mi? Evet. Evet. Muhtemelen internet değil, yanında üzerinden bağlı diğer bilgisayarlarla. Kabul ediyorum. Direkt bağlantı ya da modem, internet bağlantısı. Burada telefon numarası falan istiyor. Çevirmeli bağlantı internetten. Diğer internetin bulunduğu telefon numarasını girerek connectleyip bağlanıyorsunuz. Öyle bir. Direkt connect'te bu da LAN üzerinde. COM port ile bağlanıyorsunuz. Daha USB diye bir şey yok. Bilgisayarlardan COM bağlantısı alıp o şekilde birbirine bağlayıp bir şey yapıyorsunuz. Baud rate hızını girmeniz lazım. Biz single player diye başlatırsak bir oyun. Şu an ben oynuyorum, evet.
Nasıl ateş ediyoruz? Güzel soru. Bulmadım. Yok, gerek yok, oynamayacağım. Sadece gösteriyorum. İyi alıştınız. CTRL ateş ediyoruz. Mouse yeni icat oluyor. Mouse entegre olmuş olabilir ama biz bağladığımız için, büyüteç açtığımız için. Bakayım. Evet, mouse kontrol aktif. Ama bak, mouse'la ileri geri gidiyorum. Böyle saçma bir şey var. Günümüzde alıştığınız gibi böyle yukarı aşağı bakma değil yani mouse. Yeni deniyorlar. Ateş edebiliyorum. Sağ tuşla koşma bu arada. Düşmanlar nerede hiç bilmiyorum. Şurada. Burada tek mi var? Doom'a benziyor değil mi? Bunlar hepsinin atası. Kabul edebileceğimiz oyunlar arkadaşlar. Bakın, suya bile girebiliyorsunuz. Su altından farklı bir yere geçtim. Efendim? Oynanır değil mi? Multiplayer belki bir şekilde emülatörlerle falan oynanır hale getirilebilir bu oyun. Gayet de keyif alırsınız. Lan bağlantısı yapalım. Bakın, burası ikoniktir arkadaşlar. Kapatmak istediğimde press Y to get smacked out diyor. Kapatmak için Y tuşuna basın diyor. O dönemde programlama kültüründe böyle bir şey var. Bunu siz de yapacaksınız. Bir şeye, GTA Vice'de mesela Y'ye bas, N'ye bas, hayır diyorsanız da N. Siz de mesela programlar geliştireceksiniz bu derste. Y, N seçimini siz yapacaksınız. Klavyeden Y basıldığında evet, N basıldığında hayır şeklinde. Y'ye bastım, şu an kapandı. Quake. $45'mış. Muhtemelen. Destek. O dönemde çünkü bilgisayar zaten pahalı bir şey. Erişmek zor. Oyunlar da pahalı. Şimdi arkadaşlar CD bir üst klasöre çıkmak istiyorum. Ne yapacağım? CD nokta nokta yazmam lazım. 2 defa noktaya basıyorum. Bir üst klasöre çıktım. Şu an olduğumuz klasörün bir üstüne çıktık. Az önce Quake içerisindeydik. Şimdi oyun klasörüne geri çıktık. Tekrardan dir diyorum. Oyunları göstersin. Duke var mesela. Duke'a girelim. CD X-Men. Dır diyorum. Duke 3D exe gördüm zaten şurada. Onu çalıştıracağım. Direkt adını yazmam yeterli. Duke 3D. Hatta executable olduğu için exe bile yazmama gerek yok. Direkt böyle bile yazıp enter'a basabilirim. Bayağı havalı gözüküyor. New game. Let's rock. Let's rock. Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up my Mouse kontrolü ride. aynı şekilde. Mouse'la hareket ediyorsunuz. Atladık. Öldü. Canavar. Burada sağlık aldık. Zıplama yok galiba bunda. Bu kadar inleş yok. Onu ateş edemiyoruz. Maalesef.
Allah. Hiçbir şekilde yukarıya çıkamıyor muyum ben ya? Geliyorum da işte ateş edemiyorum. Ha, zıpladım. İyi. Şarjör yok. Durdum. Ha, eğilmeyi de buldum. Arkadaşlar Z eğiliyor. A zıplıyor. Yani çok değişik kombinasyonlar gerçekten. Bilmiyorum ki. Kontrolden belki değiştirebiliyorsunuz. Ama çok fazla esnek değilsiniz, onu söyleyeyim. Quit game. Yes mi no mu diye soruyor. Arkadaşlar Y'ye ya da N'ye basıyorsunuz. Y'ye bastık. Neye? X-Men'e. X-Men arkadaşlar hatırladığım kadarıyla bir Atari salonu oyunu. Efendim? Evet. C'de nokta nokta diyorum. Bir üst klasöre çıkıyorum. Oyun klasöründeyim. Dır dedim. X-Men. C'de X-Men. Dır. X-Men PC.exe. X-Men PC. Tuşları biliyor musun? Bakın çözünürlük değişti. Capcom yapmış o dönemde. Marvel'dan da şey yapmış. X-Men, Marvel. Gerçi Atari salonu. Jeton attım. Ama tuşları bilmiyorum. Evet ama tuşları bilmiyorum. Round 1. Fight! Sağdaki bizmişiz arkadaşlar. Soldaki de evet şu an oynanabiliyor. Soldaki de biziz. İkisi de biziz. Evet, soldaki de ayrı tuşlar. Oyna. WASD sende. WASD tamam. Aynen. Ne işime yarıyor? Sağa sola hareket ediyorsun. O da benim. Sağdaki de benim. Ben nasıl vuruyorum? Buldum şu an. Kendisi. Hocam vurmayın. Arkadaşınızı dövüyorum. Ya baba nasıl vuracağımı söylemediniz ki. Bilmiyorum ki. Tuşları bilmiyorum dedim ya. Bana nasıl vuracağımı Öğreniriz dedim. Bilmiyorum. You win! Perfect! Round 2. oynayayım. Fight! Keşfet bas bekliyorum. Hocam bu zıplıyor. Bu hiçbir işe yaramıyor. Tamam. Bu mu? Hiçbir şey yapmıyor. Tamam sen diğer tarafa geç ben keşfedeyim. Tamam hangisine vuruyordum? Bak bu sağ sol yukarı aşağı. Şu da 7, 9, 1, 3 onlar da vuruyor. Tamam. Wolverine benim şu an. Hayır, hala ölmedim.
You win! Arkadaşınıza bir alkış. Evet. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet de keyif alınabilerek oynanabilecek oyunları vardı o dönemde. Yani 90'lı senelerden bahsediyoruz. Daha 3 boyutlu arayüzü olmayan, masaüstü olmayan bilgisayarlarda biz bunları oynuyorduk. Arkadaşlar şunu fark ettik ki geçtiğimiz haftalar diğer hocalarınızla beraber laboratuvar kullanmayı bilmiyoruz. Bilgisayar laboratuvarı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. O yüzden bununla alakalı bir sunum ekleme kararı aldık. Ders sırasında bilgisayarları amacı için kullan. Amacı dışında başka işler için kullanma. Aralarda istediğinizi yapabilirsiniz ama aralardan sonra dersteyken amacı için kullanıyoruz bilgisayarları. Ders sonunda açık olan bilgisayarları kapatıyoruz. Açık bırakıp çıkmıyoruz. Önümüzdeki bilgisayarı ya da çevremizde arkadaşımızın bilgisayarını kapatması için uyarıyoruz çıkmadan önce. Sandalyeden kalktığımız zaman sandalyemizi masaya yanaştırıyoruz. Direkt böyle kalkıp da hemen çıkıp gitmiyoruz. Sandalyeyi olduğu gibi alıp yerine yerleştiriyoruz. Etrafta dağınık bir görüntü bırakmıyoruz. Ve masada çöp bırakmıyoruz, mesela su şişesi. Bunları çok gördüğüm için söylüyorum ilk haftalarda, o yüzden. Çöp bırakmıyoruz. Çıkarken çöp kutusu var her sınıfımızda, laboratuvarımızda. Onları çöp kutusuna bırakıyoruz. O şekilde çıkıyoruz. Özel işlerimizi de ara verdiğimizde yapıyoruz. Ders sırasında telefonla alıp başka şeyle ilgilenmiyoruz. Siber aylaklık yapmıyoruz. Siber aylaklık nedir bilen var mı, duyan? O zaman bununla ilgili haberimizi izleyelim. Hem iş hem de eğitim hayatında internet olmazsa olmaz unsurlardan biri. Ancak internetin sağlıksız kullanımı da her geçen gün artıyor. Siber aylaklık olarak adlandırılan kavram nedeniyle öğrencilerin de çalışanların da başarı oranı düşüyor. Uzmanlar siber aylaklıkla mücadele etmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Dersle alakalı olmayan internet ve teknoloji kullanımı olarak tanımlayabiliriz. Çalışanlar işlerine odaklanamıyor, öğrenciler derse dikkatini veremiyor. Siber aylaklık çağın sorunları arasında yerini çoktan aldı. Peki adını sıkça duymaya başladığımız bu kavram, yani siber aylaklık nedir? Ders esnasında öğrencilerin teknolojik aygıtları ve interneti kullanarak yaptıkları ders dışı tüm etkinlikler aslında bunlar. Dersle alakalı olmayan internet ve teknoloji kullanımı. Siber aylaklık sanal kaytarma olarak da adlandırılıyor. Motivasyonu düşürüyor, başarı oranlarını olumsuz etkiliyor. Peki siber aylaklığı hangi etkenler tetikliyor? Yakın çevreyle temasta kalma isteği, dünyadan bir haber kalmama isteği, bunlar hep siber aylaklığı tetiklediğini düşündüğümüz nedenler aslında. Bunun dışında bazı özel nedenler var. İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve oyun bağımlılığı benzeri. Giderek de bu artış devam ediyor. Çünkü bunun sebebi kullanıcıların, insanların sosyal medya vesaire gibi yerlerde 5 saniyede, 10 saniyede, 15 saniyede bilgiye hızlı bir şekilde erişmeleri ya onları derslerden kopartıyor, çalışanları da engelliyor. Okullarda siber aylaklıkla mücadele etmek için öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Öğrencileri gözlemlemeleri gerekiyor. Mola sıklıklarını gerekirse buna göre ayarlamaları gerekiyor. Öğrencilerin ilgi alakalarının düştüğü durumlarda belki bir motivasyon artırıcı etkinlik yapılabilir. Yani bizim üzerimize düşen şeyler var arkadaşlar. Sizin üzerinize düşen şeyler var. Ben şahsım adına üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Dersi eğlenceli kılmak adına ya da ara sıklıklarıyla ilgili. Siz de üzerinize düşeni yapın ve en azından laboratuvarları gerektiği gibi kullanın diyorum. Ve şimdi geldik ödev. Evet. Evet. Haberde konuşan bendim. Görmediniz mi arkadaşlar? Fark etmediniz mi? Hem iş hem de eğitim hayatında internet olmaz. İleri saramıyoruz herhalde. Hem iş. İnternet bağımlılığı
sosyal medya bağımlılığı ve oyun bağımlılığı benzeri. Giderek. Efendim? Yeni. Geçen hafta çekildi. Yeni. Arkadaşlar bir haber açıyorsam var sebebi tabii ki. Hocanızı seyredin. Bunlar için para almıyoruz. Bunlar kamu hizmeti. Sadece size değil, genel tüm Türkiye'deki öğrencilere anlatmamız gerekiyor bazı şeyler. Siber aylaklık mesela. Anlatmışız televizyonda ama siz duymamışsınız. Burada çekildi, aşağıda çekildi üniversitede. Evet. Ödeviniz. Biraz çok, evet. Uyarmıştım sizi. Arkadaşlar, command prompt yani CMD dediğimiz yapıyı, prompt'u alıyoruz, açıyoruz. Aynı anda 3 tane klasörü oluşturuyoruz. Tek bir kodda, tek bir komutta 3 tane klasör oluşturuyoruz. Bunların isimleri toplu masa, tertipli lab, mutlu bizler. Toplu masa, tertipli lab, mutlu bizler. Daha sonra toplu masa ve tertipli lab klasörlerini mutlu bizler klasörü içerisine bir komuta taşıyorsunuz. Bir olmasa hadi 2 komut olsun. Taşıyın. Hocam yapamadım deyip çıkmayın. Çok fazla komut kullanarak yapın ama yapın. Bunları yaparken de verdiğiniz komutların ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Print screen. Onu da bu formsa yüklüyorsunuz arkadaşlar. Başlat tuşuna bas. Bak şimdi. Yok siz çok yanlış anlamışsınız. Başlat tuşuna basıyorum ya. Bakın buraya C, M, D yazıyorum. Komut sistemi açılıyor. Bu her bilgisayar, her Windows bilgisayarda olan bir şey. Buraya girdiğiniz anda artık o ekrandayım. Bak şu an kendi bilgisayarındayım. DOS falan değil. Kendi bilgisayarıma dir yazarak klasörleri listeletiyorum. Kendi bilgisayarımdan desktop'a bu şekilde gidebilirim. Az önce DOS'taydık. Ama şu an gerçekten kendi bilgisayarım. Aynen. Oyunu nasıl açtık beraber, uygulama yaptık. Aynısını kendi bilgisayarınızda bu şekilde klasör oluşturup komutları hatırlayın. Fotoğrafını çekmiştiniz. İnternette de bulursunuz demiştim. O komutları ve daha fazlasını kullanarak verdiğim ödevi yapabilirsiniz. Olur. Hocam biz vermiştim ki oraya gönderiyoruz değil mi? QR kodunu okutunca gruba da atın arkadaşlar. Direkt olarak ödevi yükleyeceğiniz form dosyası çıkacak karşınıza. Haftaya görüşmek üzere.